Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için en kolay ve hızlı tığ işi kar tanesi bardak altlığının yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bardak altlığı deseninde 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile bardak altlığını öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden desenin yapılışına başlayalım. Bardak altlığının yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. Simli ipim ince olduğu için 2 kat yapacağım arkadaşlar. İstediğiniz renk kombini ile bardak altlığını örebilirsiniz. 2 zincir halkanın içerisine 13 tane ikili trabzan yapalım. Başlangıç zinciri ile birlikte toplam 14 tane ikili trabzan olmalı. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaparak ipi keselim. İkinci renk ile devam edelim. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim ve 2 zincir yapalım. Aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine 2 ikili trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine 2 tane ikili trabzan. Alt sırada yapmış olduğumuz 14 ikili trabzanın her birinin tepesine 2 adet ikili trabzan yaparak toplam 28 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek 3. renk ile devam edelim. Herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. 2 zincir yapalım. Aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine bir tane ikili trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine 2 tane ikili trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine bir tane ikili trabzan ve bu sırada da çift tek yaparak toplam 42 tane ikili trabzan elde edelim. İlk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincirden sonra ipi keserek beyaz renk ile devam edelim. Herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. 2 zincir yapalım. Aynı ilmeğin tepesine 2 tane ikili trabzan. Başlangıç zinciri ile birlikte toplam 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir ilmek atlayalım. İkili trabzan, 2 zincir, ikili trabzan yapalım aynı ilmeğin içerisine. Bir ilmek atlayalım. 3 tane ikili trabzan yapalım. Bir ilmek atlayalım ve aynı ilmeğin içerisine ikili trabzan, 2 zincir, ikili trabzan. Bir ilmek atlayalım. Aynı ilmeğin içerisine 3 tane ikili trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman trabzan grubu ile başladığımız için sıranın sonunu V dikişi ile bitirmemiz gerekiyor ve alt sırada yapmış olduğunuz trabzan sayısına göre bir ilmek ya da 2 ilmek kalabilir arkadaşlar. Bu önemli değil.
İlk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine sık iğne yapalım. Sonraki trabzanın tepesine sık iğne, 3 zincir ve sık iğnenin ön tarafında görünen 2 ilmeğin içerisinden ilmek çıkartarak kayma dikişi yapalım. Ve 3. trabzanın tepesine tekrar sık iğne. V dikişinin içerisine sık iğne, yarım trabzan, ikili trabzan yapalım. Üç zincir, birinci zincirin içerisine kayma dikişi ve bu işlemi 3 kez tekrar edeceğiz arkadaşlar. En sonki yapmış olduğumuz ikili trabzanın önde görünen 2 ilmeğinden ilmek çıkartalım ve tekrar kayma dikişi yapalım. Aynı V dikişi içerisinden devam ederek yarım trabzan ve sık iğne yapalım. Sonraki trabzan grubuna geçelim. Bir sık iğne, ikinci trabzanın tepesine sık iğne, 3 zincir, kayma dikişi yapalım. Üçüncü trabzanın tepesine tekrar sık iğne. Sonraki V dikişine burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar edelim. Önce sık iğne, yarım trabzan ve ikili trabzan yapalım. Üç zincir. Birinci zincirin içerisine kayma dikişi ve bu işlemi 3 kez tekrar edelim. Yapmış olduğumuz ikili trabzanın önde görünen 2 ilmeğinin içerisine tekrar kayma dikişi yapalım. Aynı V dikişi içerisinden devam ederek yarım trabzan ve sık iğne yapalım. Sonraki trabzan grubuna geçerek birincisinin tepesine sık iğne, ikincisinin tepesine sık iğne, 3 zincir kayma dikişi, üçüncü trabzanın tepesine tekrar sık iğne yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman son sık iğneyi yaptıktan sonra ipi burada keselim ve ilk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım. Sihirli halkanın ipini de tamamen sıkıştırarak yine ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim.
Ve son aşama olarak kar tanesinin 3 sık iğneden oluşan bölümlerini elimizle yukarıya doğru asılarak düzeltelim. En sonda ütünün buhar yardımıyla düzeltme işlemlerini yapabilirsiniz. Böylelikle bardak altlarının da tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.